Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dünya devi bankalarının seçim sonrası dolar Türk lirası tahminlerine değineceğiz. Altın yatırımcıları da beni çok dikkatli bir şekilde dinlesinler. Çünkü buradaki tahminlerin altın yatırımcılarıyla ve gümüş yatırımcılarıyla da büyük ilgisi olacak. Yayınımız içerisinde sizlerle birlikte öncelikle HSBC Bankası'nın yapmış olduğu, ardından Morgan Stanley'in yapmış olduğu tahminler ve onun ardından Wells Fargo'nun ve Standard Chartered'ın yapmış olduğu seçimle ilgili tahminlere değineceğiz ve bu tahminlerin nelerden kaynaklı olarak dolar Türk lirasında seçimle ilgili yukarı yönlü beklentiler içerdiğini bu video içerisinde sizlerle birlikte anlatmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Yayınımıza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsınız da çok sevinirim sevgili dostlarım. Hemen dolar Türk lirasında HSBC'nin özellikle Britanya merkezli çok uluslu bankanın yapmış olduğu tahminle başlayalım. HSBC'nin tahminleri arasında arkadaşlar dolar TL beklentisinin 6 Nisan tarihli raporunda açıkladığı gibi daha önce yılın ilk çeyreği için 19 lira 50 kuruş tahmini bulunuyordu. HSBC'nin bizim de yapmış olduğumuz tahminlerle benzerliği var. Benim de ilk çeyrek için 19 lira 50 kuruş bir tahminim vardı ve şu an zaten bankalar arası piyasada 19 lira 50 kuruş fiyatları görülüyor. Gene kapalı çarşı fiyatlamalarına baktığımız zaman ikili kur civarlarında bir 20 liraların üzerinde kur fiyatlandığını da görüyoruz. HSBC'nin tahminini 19 lira 50 kuruştan 20 liralar seviyelere çıkardığı görülüyor arkadaşlar. Onlar da gene 3. çeyreğin sonu itibariyle bankaların dolar Türk lirası beklentisini 20 liradan 23 liraya yükselttikleri, yıl sonu beklentilerini de 21 liradan 24 liraya yükselttiklerini açıklamış durumdalar. Bu beklentiler benim de dolar Türk lirası tarafında zaten analiz olarak sizlerle paylaştığım 19 lira 50 kuruş seviyesi önemli bir seviye demiştim. Ve bu 19.50 seviyesi bankalar arası piyasada da yukarı yönlü fiyatlanmaya başladıktan sonra arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin 20.55, 21.76, 23 ve 24 seviyelerine doğru yukarı yönlü tahminlerim arasında. Ayrıca enflasyon bazlı gene dolar TL kuruna baktığımız zaman 24 lira nominal değerinde olması gereken bir dolar Türk lirası fiyatlamasının olduğunu da görüyoruz. Yani HSBC'nin yapmış olduğu dolar tahminleri benim tahminlerime de yakın bir seyirde olduğunu söyleyebiliriz. Morgan Stanley'den gene bir açıklama gelmiş arkadaşlar. Morgan Stanley'de dolar Türk lirası ile ilgili tahminini bildirmiş. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley seçimleri kim kazanırsa kazansın diyor. İlk aşamada dolar TL için arkadaşlar bir yukarı yönlü fiyatlamanın olabileceği öngörüsünde bulunmuş. Bankanın 5 Nisan'da paylaştığı tahmine göre de Cumhurbaşkanlığı ve meclis çoğunluğunun farklı partilerde olması durumunda dolar Türk lirasının Haziran ayında özellikle hızlıca 25 seviyesine yükselecek olması ve seneyi de 27 liralardan kapatacağı yönündeki bir tahmini var. Bu tahminini yaparken de Morgan Stanley arkadaşlar AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinde dolar TL'nin ilk etapta yatay bir şekilde yükselecek ancak seneyi gene 27 liralar seviyesinden kapatacak olmasını göstermiş. Muhalefetin seçimlerin Millet İttifakı'nın kazanması durumunda ise arkadaşlar Morgan Stanley gene fiyatlamanın dolar Türk lirasında reel nominal değeri olan 24 lira fiyatlarına doğru gideceğini ve onun ardından da arkadaşlar artış hızının yavaşlayaraktan 25 liralar civarlarında stabil bir şekilde devam edeceğini raporunda belirtmiş. Wells Fargo gene ABD'li finans ve bankacılık devi arkadaşlar. Onların da Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda 2024'ün ortasına kadar dolar Türk lirasında, evet bunların tahmini çok ilginç arkadaşlar. Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda 2024'ün ortasına kadar dolar Türk lirasında 14 lira civarına doğru bir düşüş bekledikleri şeklinde tahminleri mevcut. Bunlar tahminlerini yaparken Wells Fargo, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda dolar TL'nin aynı döneme kadar 20 seviyesinde kalacağı ve bu tahmini arkadaşlar Millet İttifakı'nın seçimi kazanmasıyla birlikte de 14 liraya kadar bir düşüş gerçekleşeceği yönünde ilginç bir tahminde bulunmuş. Bu tahminleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Özellikle dünya devi bankalarının bu tahminlerini ileriki analizlerimizde de gene sizlerle birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz.
Standard Chartered'ın bir raporu var sevgili dostlarım. Onlar da gene İngiltere, Britanya merkezli bankacılık devi olan Standard Chartered'ın seçimleri Erdoğan'ın kazanması ve mevcut ekonomi politikalarını devam ettirmesi durumunda dolar Türk lirasının 36 Türk lirası civarlarına doğru yükselişini devam ettirebileceği yönündeki tahmini mevcut. Şimdi benim önümde de yapmış olduğum tahminler ve grafiklerim var. Bu grafiklere göre aylık kapanışlarda dolar Türk lirasının arkadaşlar 22 lira 73 kuruş seviyesi üzerindeki, eğer ki kapanışları başlar ise, bakın şurada 22 lira 73 kuruş seviyesindeki dolar Türk lirasında bizler aylık kapanışlar görmeye başlar isek Standard Chartered'ın yapmış olduğu 36 TL'lik dolar Türk lirası tahminine doğru bir yukarı yönlü hareketin tetiklenme olasılığı da teknik olarak mevcut. Çünkü 22 lira 73 kuruş seviyesinde artık aylık kapanışlar gelmesi durumunda hareketler daha da hızlanır. İlk etapta 25 lira 30 kuruşlar civarına doğru bu hareketin devamı. Onun devamında ise Merkez Bankası politikalarında herhangi bir değişiklik, faiz artırımları söz konusu olmaz ise de 29 lira 44 kuruş, ardından 32 liralar ve 36 liralara doğru dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketlenmeler yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla görülebilir. Yani Standard Chartered'ın yapmış olduğu bu tahminde de 36 lira tahmini pek abartılı bir tahmin olarak durmuyor. En yakın tahmin HSBC tarafından gözüküyor. O da benim tahminime yakın. 24 lira beklentisi var. Şu anki enflasyon kur oranıyla birlikte 24 liralar beklentisini daha yakın olarak ben de takip ediyorum. Kapalı çarşı fiyatlarına baktığımız zaman arkadaşlar, bankalarla kapalı çarşı arasındaki bu ikili kur oluşması gerçekten iyi bir şey değil. Spekülatif hareketleri özellikle hızlandırabilecek bir durum. Bankalardan e, yatırımı kesip fiziki dolar tarafına dönüşleri hızlandırabilecek bir durum. Bu da banka karlılıklarını azaltabileceği için bankaların karlılık oranlarını düşürebilecek bir olay. Bir an önce bu konuya el atılması gerekli diye düşünen taraftayım. Çünkü kapalı çarşıdaki bu fiyat hareketlilikleri, ikili bir kur sisteminin oluşması hem ithalatçının hem de ihracatçı tarafının dengelerini de bozacak bir hareket. Maazallah bu bir kontrol altına alınamazsa engellenemez şekilde spekülatif hareketleri de beraberinde getirebilir. O yüzden buradaki kapalı çarşıdaki hareketlere dikkat etmekte fayda var. Dolar TL kuru için 24 lira beklentimiz, agresif bir şekilde de dünya devlerinin belirttiği gibi 36 TL'lik bir beklenti yukarı yönlü düşünülüyor sevgili dostlarım. Altın tarafına baktığımız zaman ons altındaki hareketleri yakinen takip ediyoruz. 1995 dolar seviyesi ons altında gerçekten önemli bir seviye. Çünkü 1995 dolar altında, ons altında aşağı yönlü hareketler görülebilir. Bu hareketlerin devamı ons altında, bakın şuradaki 1964 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirebilir. Bizim piyasaların kapalı olacağı bayram nedeniyle. Bu arada hepinizin Ramazan bayramını da en içten dileklerimle kutluyorum. Ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle diyerekten yayınımıza hemen devam edelim. Dediğim gibi 1995 dolar seviyesi önemli bir seviye. Buradaki hareketler aşağı doğru 1964 dolar seviyesine doğru da altında aşağı yönlü hareketler getirebilir. Fakat dolar Türk lirası ile ilgili dünya devi bankalarının yapmış olduğu açıklamalar ve bizim kendi analizlerimizle uzun zamandır takip ettiğimiz seviyeler neticesinde baktığımız zaman ise arkadaşlar, altının onsundaki aşağı yönlü hareketler gram altın ve özellikle gram gümüş, TL bazlı altın ve gümüş tutan sevgili dostlarımız için pek de etkileyici olmayacak. Çünkü buradaki geri dönüşler birer alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek seviyeler gibi durmakta, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Çünkü doların yukarı yönlü fiyatlanması ons altının geri çekilme olaylarını absorbe edeceği için buradaki fiyatlamalar gene gram altın tarafında yukarı yönlü olarak fiyatlanacak. Kapalı çarşı tarafında altın piyasasına baktığınız zaman gene çok farklı fiyatlamalar, 1350 liralara varan fiyatlamalar kapalı çarşı piyasasında görülüyor arkadaşlar. O yüzden ons altında ben 1941 dolar, özellikle bakın bankalar arası piyasada makaslar çok açık. Bankalar satış yaparken serbest piyasa kapalı çarşı fiyatlarını millete sunarken, alım yaparken çok cüzi düşük miktarlarda malı elinizden almaya çalışıyor.
benim okuduğum bankalar arasındaki hareketlilik bu. O yüzden de 1941 dolar seviyesi altında ben ons altın tutan sevgili dostlarımız için bir kapanış görmedikçe herhangi bir sıkıntı dolar tarafında görmüyorum. Ve zaten sizlerle birlikte takip ettiğim şuradaki formasyonun hedefi de 2070 ve 2100 dolar seviyesine doğru ons altındaki bu hareketliliğin bir yerde stabil olarak artık kendini göstereceği yönünde. O yüzden de diyorum ki 2070 ve 2100 dolar seviyesi ons altındaki beklentimiz olan kısa vadeli hedef seviyesidir ve buraya doğru normalleşme süreci içerisinde bir ons altın takip edeceğiz arkadaşlar. Düşüncem bu yöndedir. Gram altın tarafına baktığımız zaman dediğim gibi şanslı bir kesim gram altın tarafında olacak. Gram altındaki geri hareketler ve geri çekilmeler birer alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dünya devi önemli bankaların tahminlerini izledik ve burada bir yorum yapmaya çalıştık. Buradaki yorumlarla gram altın tarafına gene baktığınız zaman da sevgili dostlarım 1245 TL seviyesindeki direnç önemli bir direnç. Kapalı çarşı tarafında fiyatlamaların 1350 TL'ler civarında olduğunu da göz önünde alır isek bir ikili kur gene bu altın tarafında da yaşanıyor. Bizler şimdi ne gibi bir tahminlerde bulunabiliriz ki burada gram altın tarafında bir zarara uğramayalım. Bundan bir önceki videomda gram altın yatırımcılarının neden şanslı olduğu ile ilgili bir video yaptım. O bir videoya göz atarsanız gene bu videonun alt videolar kısmında o videoyu yayınlayayım. İzlememiş olan arkadaşlarımız oradan da izlesinler. Orada bir matematiksel hesap yaptık. Doların yükselmesi, gram altının ons bazlı olarak düşmesi durumunda bile gram altın ve gram gümüş elinde TL bazlı altın tutan arkadaşlarımızın ne kadar şanslı olduğuyla ilgili bir yayın, bir video hazırlamıştık. Onu mutlaka izleyin. Çünkü gram altında 1245 önemli bir direnç bölgesi olarak takip ettiğimiz alan. Bankalar arası piyasada baktığımız zaman 1245 yukarı yönlü zorlanıyor, kırılmaya çalışıyor. Fakat burada tutulmaya çalışılan bir gram altında karşı karşıyayız. Kapalı çarşı tarafında 1245 direnci çoktan kırılmış durumda. Orada 1407 direncine doğru hareketler zaten görülüyor. Şimdi bankalar arasında da ben buradaki marjın zaman içerisinde yakınlaşacağını düşünüyorum. Yani gram altının 1245 direncini kırdıktan sonra sevgili dostlarım 1245 ve 1407 Türk lirası aralığı içerisinde hareketlerine devam edeceği beklentim dahilinde. O yüzden elinde gram altın özellikle tutan sevgili dostlarımız dikkatli olsunlar. Şok hareketlerle elinizdeki altınları almaya çalışabilirler. O yüzden bu uyarıları dikkate almanızda fayda var. Teknik analiz ve altın, gümüş, dolara dayalı ekonomi haberlerinde mutlaka takip etmenizde fayda var. ABD'nin biliyorsunuz ordularıyla artık boy gösterdiği bu zaman zarfı içerisinde bir hareketlilik tekrardan altın tarafının beğenebileceği şekilde bir hareketliliğe neden olabilir. Ayrıca resesyon, bakın arkadaşlar resesyon özellikle birçok bankanın da yatırım kuruluşunun da dikkat çektiği resesyon, ABD piyasalarının durgunluğa girme durumu da söz konusu olabilir. O yüzden çok çok dikkatli olun. Önümüzde bir Mayıs ABD FED faiz kararları açıklanacak. Bu FED faiz kararlarıyla birlikte arkadaşlar piyasalardaki artık son faiz artışı olabilir. Bundan sonraki dönem içerisinde ABD'deki banka iflaslarından kaynaklı olaraktan FED bir korku içerisinde tekrardan bu büyük bankalar üzerinde etkili olabilir mi düşüncesiyle faiz indirimlerine gidebilir. Faiz indirimlerine gidilme kararı piyasalarda çıkar ise de altın tarafında çok sert yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirebilir. O yüzden altın yatırımcısının dikkatli olması, silkelenmelerden etkilenmemesi gerekli olan bir durum olduğunu düşünüyorum. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşteki hareketlilik hala 25 dolar üzerinde stabil hareket ediyor arkadaşlar. Bu da gümüşün hala da güçlü seyrinin devam ettiğini bizlere gösteriyor. Gümüş tarafında benim beklentim ons bazlı gümüş tarafında 30 dolarlar civarına doğru buradaki hareketliliğin devam edeceği yönünde. Günümüzde özellikle arkadaşlar bakın elektrikli araçlar bu çok önemli. Arzı kıt olan bir ürün gümüştür. Gümüş tekelleşme sürecinde çok kolay bir grubun elinde manipüle de edilebilir. Yani sizi burada bayabilirler. Fakat gümüş tarafına baktığınız zaman gümüş gerçekten bir parlayan yıldız olarak yoluna devam edecektir diye düşünmekteyim.
ve şu an 25 dolarlar seviyesinde olan gümüş geri çekilmeler görülse bile 30 dolarlar seviyesine doğru şuradaki formasyon hedefine gidecek diye beklentilerim hala devam ediyor. O yüzden sizler de dikkatli olun. 25.08 çok önemli. Bu ilk etaplarda 28.68 direncini görecek bir gümüş bizi bekliyor olacak. Ve bu gümüşün onsunun 43-44 dolarlar seviyesine kadar da yükselme ihtimalinin oldukça fazla olduğunu ben düşünen taraftayım. Kendi şansı görüşlerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Bakın gümüş gram o da gram altın gibi güzel bir yatırım olabilir. Bunu değerlendirmek, geri çekilmelerde gümüşü de değerlendirilebilmek önemli. Burada 15-26 desteği önemli bir destek. Bu destek üzerinde kaldıkça gram gümüş tarafında da herhangi bir panik yapılacak bir durum ben görmüyorum. 16.42 hedefine doğru gidecektir. Bakın burada gerçekten bir spekülatif hareket olduğu çok belli arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? 16 lira 42 kuruş kısada ve günlükte beklentimiz olan bir seviyeydi ve bu seviye henüz kırılmış değil. Burayı biri manipüle ettiği teknik analizde de baktığımız zaman bu grafiklerde çok net bir şekilde görülüyor. Çünkü 16 lira 42 kuruş üzerinde hareketlilik devam etmesi durumunda sevgili dostlarım bir yakın gene bir direnç seviyesi 16 lira direnç seviyesi mevcut. Buranın üstünde kalıcılık ve aylık bir kapanış eğer ki görürsek bizler gram gümüşte 17 lira 68 kuruş seviyesine doğru bu hareketlerin devamını sizlerle birlikte o zaman işte takip edeceğiz. Ve altın ve gümüş tarafındaki yatırımcılar kendini bir nebze de olsa enflasyona karşı hala da korumuş olacaklar sevgili dostlarım. Evet sizlerle birlikte gene bir altın, dolar, gümüş videosu yaptık. İnşallah videolarımız hoşunuza gidiyordur. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa videolarımıza yorum yapıp beğeni yapmanız bizler için gerçekten çok önemli. Ben hepinizi çok seviyorum. Gene tekrardan ailelerinizle birlikte mutlu, huzurlu, güzel bir Ramazan bayramı geçirmeniz dileğiyle diyerekten hoşça kalın sevgili dostlarım.